Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle krem bir ipim var, bebe yünü. Orta kalınlıkta bir ip, 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani ilmek sayımız çift sayıda olması gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi alıp modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu model lastik istiyor arkadaşlar. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz modelde. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şu anda şişimde 18 ilmek var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra ters örüyorum. Modelimizin ön yüzüne geçmek için. Bir sıra ters olarak örüyorum. Ben lastiksiz başlıyorum. Onun için örgümüzün ön yüzüne geçmek için bir sıra ters olarak örüyorum. Daha sonra modeli ön yüzünde kurmaya başlayabiliriz. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzünde bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeğimi, bakın ikinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Bir ilmek aradan çıkarttım, aldım. Bir de iki ilmeği beraber örerek tek ilmeğe düşürdüm. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak alalım ve sıradaki iki ilmeği de düz örelim. İkisini bir, yani şöyle düz örerek tek ilmek çıkarttım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmek çıkardım. Yani teke düşürdüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Sıradaki bakın iki ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Hep bu iki sıranın tekrarını yapacağız. İlmek sayımız da 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi, bakın ikili ikili ilmeklerimiz var. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Hiçbir işlem yapmadan kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonraki sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, aldım.
buradaki ilmeğim, bakın sıradaki ilmeğim ve bir de arkasındaki ilmeği aldım. Yine 2 ilmeği düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Önce sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, aldım. Sıradaki ilmeğin ve bir de arkasındaki, yani diğer ilmeği de alarak ikisini bir düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkarttım, aldım. Sıradaki ilmeğim bir de arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir düz ördüm. Arka yüzünde hep bu işlemleri yapacağız. Önce bir düz ilmek öreceğiz kenar ilmeğinden sonra. Daha sonra da sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartacağız. Sıradaki ilmeğimiz ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkartacağız. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep bu iki sıranın tekrarını yapacağız. Oldukça kolay, şöyle kabarık, pufuduk bir örgü. Sıra başında bir tane düz ilmek örmüştüm. Şimdi sıra sonunda bir düz ilmeğimiz kaldı. Onu da ördüm. Yine düz olarak bir ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii şöyle bir şey anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek güzel bir model. Bir kez daha kuralım hemen arkadaşlar. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek, bakın bir bu bir de bu. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Şişimdeki 2 ilmeği de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Şişimdeki 2 ilmeği de beraber düz ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım bu şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Yani ön yüzünde hep bu işlemler, arka yüzünde de biraz önce yaptığımız gibi devam edecek model. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartarak aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm, ikisini birlikte. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırada, yani ön yüzünde yapmamız gereken işlemler bu. Sıra sonuna kadar böyle devam ettik. Arka yüzünü de modelin arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde yapacağımız işlemde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi, yani bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördükten sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ve sıradaki ilmeğin ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir düz ördüm. Bu modelde hep düz örülüyor. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir ilmek çıkardım. Şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Öndeki ilmeğim bir de arkadaki ilmeği de alarak 2 ilmeği düz ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Dediğim gibi ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olacak.
Örgümüz de 2 sıradan oluşmakta. Şimdi ilmeklerimi bitirdim. Sonda tek ilmeğim kaldı kenar ilmeğinden önce. Onu da yine düz olarak örüyorum. Sıra başında da bir ilmek düz örmüştüm burada. Şimdi sıra sonunda da bir ilmek düz örerek sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Tabii böyle yavaş yavaş oluşmaya başladı ama tam kendini göstermiyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek modellerden. Şöyle kabarık pufuduk pufuduk bir model. Bir de daha önce yaptığım bir parça var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle. Bunu lastiksiz yaptık. Model anlatımını yaptık sadece. Bunu da daha önce bir lastik üzerine yaptım. Çekim öncesi hazırladım şöyle size göstermek için. Şöyle hazır lastik kullandım bunda da. Bir ters bir düz olarak hazır lastik yaptım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Kenar ilmeklerimiz şöyle çıkıyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Evet. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Atkı, bere yapımında, yelek yapımında, kalın iplerle bebek battaniyesi olarak şöyle güzel dolgulu bir örgü çünkü. Astar kullanabilirsiniz bunda. Yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle bırakayım daha net görünsün. Evet, sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.